Hocam bir ameliyat neden ertelenir? Birkaç tane nedeni var. 2 tanesi kalple ilgili. Daha önceden başka bir kalp sorunu vardı. Bir nedenle ameliyat gününe kadar bu kalp sorunundan haberimiz olmadı. Tam da ameliyat günü haberimiz oldu. Ameliyat randevusu verildi ama ameliyat randevusu olana kadar arada bir göğüs ağrısı geçirdi. Bu da kalp sorunu. İkisi birbirinden farklı ama aynı. Üçüncüsü bir akciğer enfeksiyonu ya da herhangi bir enfeksiyon geçirdi. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve uçukların akciğere inmesinden çok çekiniriz. Bu nedenle hastamız kalabilir. Dördüncüsü daha önceden konuşmadığımız bazı ilaçların kullanımı. Bu ilaçlar neler olabilir? Başka videolarda konuşmuştuk. Kan sulandırıcılar, bu yeni GLP-1 analogları şişmanlık önleyici, şişmanlık tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bu nedenlerle hastamız kalabilir. Bu nedenlerle belki birkaç neden daha söyleyebilirim ama hastamız ertelenebilir. Hocam ameliyatım ertelendi. Neden ertelenmiş olabilir? Ameliyatınızın ertelenmesini aslında kimse istemez. Eskiden anesteziler hakkında böyle klişeler olmuştur daima. Ameliyatı bırakmak için çaba harcarlar diye. Artık çok mümkün değil. Çok istenen bir şey de değil. Bir de ayrıca bu performans sistemleri falan da girdikten sonra özel sektörde olduğu gibi devlet sektöründe de hiç kimse ameliyatınızın ertelenmesini istemez. Yarınsa yarın hemen yapalım, yarına mümkünse diye. Ama bazı durumlarda daha önceden planlanmış ameliyatınız ya hasta tarafından yeterince informasyonun verilmemesi ya da belki de hekimler tarafından bazı şeylerin sorgulanmaması nedeniyle ertelenmek ve son anda yakalandıysa eğer ertelenmek zorunda kalabilir. Bunlar ne olabilir? Daha önceden size ya bu sorulmamıştır ya da siz söylememişseniz daha önceden bazı tıbbi sorunlarınız olduğunu, öncelikle de en sıklıkla da kalple ilgili sorunlarınızdan. Yani daha önce ben işte bir stres, bir efor sırasında nefes darlığım oluyordu. Bunun için de bana bir eko çekildi. İşte ekonun raporu bu ama ben gerek yok zannediyordum, getirmemiştim gibi bir durum olursa ya da böyle bir şey size sorgulanmamışsa anestezisiniz çok sadece anestezisiniz tarafından bazen cerrah da sorgular. Yani 2 katın merdiveni rahat çıkabiliyor musunuz? Yok çıkamıyordum. Zaten ben kardiyoloğa gittiğime girerse iş bu daha önceden çözülmüş olur. O güne kadar çözülmemişse kaçarı yok. O zaman doğal olarak olacaktır. Bir sıkıntı olacaktır ve bu açıklığa kavuşana kadar kardiyolog arkadaşlardan bir yardım isteyeceğiz demektir. Bununla benzer ama aslında tamamen farklı olan bir şey var. Size ameliyat gününüz işte 2 Temmuz olarak 15 gün önce verildi. Ama bu 15 gün içinde siz bir kalple ilgili bir rahatsızlık geçirdiniz. Yani 15 gün önce size bunlar verildiğinde hiçbir derdiniz yoktu. Ama bu 15 gün içinde bir göğüs ağrısı hissettiniz, hekime başvurdunuz ve doğal olarak önce bu kardiyak sorununuzun ortadan kaldırılması, tedavi edilmesi gerekiyor. Bununla da ilgili bu arada kılavuzlar var. O durumda da aslında hala ameliyatınız ertelenmeyebilir. Bu riski göze alarak örneğin sizin ameliyatınızın olabildiğini, sizle konuşmayayım şimdi Allah korusun. Hastanın ameliyatı olabildiğince erken bir dönemde yapılması gerekiyor. Yarınsa yarın yapılması gerekiyor. Ama aynı zamanda da hastanın koronerlerinde bir sorun var. Bu koroner nedeniyle de ona bir anjiyo yapılması gerekiyor veya bir balon anjiyoplastiği yapılması gerekiyor. Stent konması veya belki ameliyat olması gerekiyor. Ama bu stenti beklersek kanser ameliyatı nedeniyle gecikeceğiz. Kanser için gecikeceğiz. O zaman bu vakalarda terazinin kefelerine risk ve beklentileri koyup hastaya da sonucu aydınlatıp bu terazi kefesine koymayı genellikle bizim branşımız cerrah ve kardiyolog iştirak ediyor. Doğal olarak ve kalp cerrahı belki de. Doğal olarak kardiyologlar bu tarafın önceliğini anlatıyorlar. Cerrah da bu tarafın önceliğini anlatıyor birbirimize. Bu öncelikleri sonra hepimiz birden tartarak biz de bu işi nasıl kurtarabileceğimizi söyleyerek üçlü bir şekilde
üçlü bir konsültasyonla bu işi kotarmaya gayret ediyoruz. Ama bu cins aciliyeti olmayan hastalar durumunda yeni çıkmış bir kalp sorunu mutlaka öncelikli olarak çözülmesi gereken bir sorundur. Başka ne olabilir? Başka bunu daha önce konuşmuştuk ama geçenlerde yine karşımıza çıktı. Kan sulandırıcı kullanımı. Kan sulandırıcı kullanımında soruyu şu şekilde sorarsak cerrah veya anestezi tarafından ağrı kesici, çünkü kan sulandırıcıda kastedilen şeylerden bir tanesi aspirin. Ağrı kesici kullandın mı? Kullanmadım ağrı kesici. Çünkü ben ekopirini ekopirin demeyelim. Çünkü ben aspirini işte başka nedenlerle kullanıyorum diye. O zaman kolesterolüm yüksekti. Bana bir dahiliye doktoru aspirin de kullan dedi, düşük dozlu. Ben de onu kullanıyordum ama bunun kan sulandırıcı etkisi olduğunu bilmiyordum dediği zaman yarın yapılması söz konusu olan ameliyatımız kalabilir. İşin enteresanı şöyle bir şey var. İnsan düşünüyor ki böyle büyük batının açıldığı bağırsak rezeksiyonları yapılan ameliyatlarda sanki bu daha önemli olacakmış gibi geliyor. Gerçekten de önemli. Ama işin enteresanı şu, mantıklı da düşünecek olursak kapalı alan, küçük alan ameliyatları aslında kanamanın daha fazla istemediğimiz ameliyatlar. Tabii bağırsaklardan kanamada zaten orada bir kanama da bekleniyor pek çok ameliyatta. O zaman zaten kan vermemiz gerektiğinde daha fazla kan vermemiz de gerekiyor. Ama küçük alan ameliyatları, kulak burun boğaz ameliyatları, burun ameliyatları, göz içi girişimler, bazı ortopedik girişimler, eklem içi girişimler, bunlar zaten o küçük alanda ve kapalı da oldukları için bütün görüntüyü çok minik volümlerde, çok minik hacimlerde kanamalar bütün görüntüyü zarara sokacağı için, bütün görüntüyü bozacağı için tam da bu ameliyatlarda çok fazla kan sulandırıcı olmasını istemiyoruz doğrusu. Yeni kardiyak risklerden konuşmuştuk. Başka bunlar şimdi kalpleri konuştuk, kan sulandırıcıyı konuştuk. Aynı şekilde yeni bir enfeksiyon geçirdiyseniz, yani 10 gün önce günü aldığımda hasta değildim ama ilk 3 gündür boğazım ağrıyor, 3 gündür burnum akıyor, sekresyon var arkadan, hatta ateşim yükseldi. Ateşinizin yükselmesi şart değil. Burada niye özellikle korkuyoruz onu söylemek lazım. Burada olan bir enfeksiyon, yani bir üst solunum yolu enfeksiyonunu bir önceki videoda bahsetmiştik, entübasyon yapıyoruz. Bizim korkumuz, endişemiz entübasyonla o tüpü götürürken buradaki enfeksiyonu akciğerlere taşımak olabilir. Adam bir de ameliyat olacak. Ameliyattan sonra bir akciğer enfeksiyonuyla da uğraşmak normal bir zamanda akciğer enfeksiyonuyla uğraşmaktan çok daha zor. Sırf bu nedenle yakın zamanlara kadar o konudaki kılavuzlar birazcık karışık, hala ertelediğimiz oluyor. Basit bir uçuk bile, yani hasta ya benim zaten stres altındaydım, yarın ameliyatım olacak diye, benim vardır bu uçuğum, arada sırada pörtler diyor. Ameliyat sabahı bakıyorsunuz burada bir uçuk. Niçin bundan korkuyoruz? Aynı şekilde entübe edeceğiz. Buradaki enfeksiyonu, buradaki herpesi sisteme ya da en azından akciğerlere taşıma endişemiz olduğu için aktif uçuklarda da ameliyatınız kimi zaman ameliyathane kapısından geri gönderilmek suretiyle kalabilir ne yazık ki. Başka nelerden bahsedelim? Bir şeyden daha bahsedelim. Bunu bahsettik zaten, bir tanesini, yeni çıkan GLP-1 analogları. Ama bu nedenle, vakanız bu nedenle kalmıyor artık. Zaten ya kestirtiyoruz ya da sizi tok hasta kabul ederek, tok hastanın getireceği olası komplikasyonları size anlatarak çoklukla ameliyata alıyoruz. Ama daha iyisi, size ameliyata almadan önceki aydınlatma bölümünde size işte haftalık kullanılıyorsa dediğim gibi bir dozu atlatmak olabiliyor. Son bölüm, ya siz bana mesela hasta kıvırıyordu bazen doğrusu ya da biz atlamış oluyoruz. Bana kimse aç kalmam gerektiğini söylemedi. Ben sabahleyin kahvaltımı ettim geldim diyen hastalarımız oluyor. Duymamış mı, duymak mı istememiş? Şimdi orası karışık. Şimdi kimseyi suçlayamayız. Çünkü o zaman mesela cerrah arkadaş diyor ki hastayla konuştum ben, siz söylememişsiniz diyor. Ya o zaman ne yapalım? Şimdi bizim poliklinikteki konuşmaları kaydetsek o kişisel verileri koruma kanununa aykırı. Kaydedemeyiz de zaten.
Ama bizim kağıdımızda bu konuda bir aydınlatma yapıldığı anlaşılıyor. Ha evet diyor sonra, evet bir şey demiştiniz, gece yarısı demiştiniz diyor. Evet abi, gece yarısı dedik hatta. Açık susuzluk süresinin çok değiştiğini, artık eskisi kadar rigid olmadığını, hem sürelerin kısaldığını ve hem de örneğin sadece su konusunda, hatta süs ve şekersiz kahve, çay gibi sıvılarda neredeyse ameliyathaneye çağrılana kadar içilebileceğini düşündüren kılavuzlar var. Bu da çok gevşedi tabii. Ama ya ben bu sabah sucuklu yumurta yedim de geldim ameliyata derse bir insan, ne yazık ki o hastanın ameliyatı en azından bir 6 saat daha kalacaktır. O sırada ameliyathane 6 saat sonra müsait değilse de doğal olarak ertesi güne kalacaktır. Yoksa biz gerçekten hiç istemeyiz ameliyatların kalmasını. Neden istemeyiz? Bir kere tabii ki hastaya olabildiğince çabuk şifa vermek istiyoruz. Hele ki ciddi ve acil demeyelim ama olabildiğince çabuk. Bu konuda da İngilizce şeylerinde bir urgent ile emergency arasında emergency farkı var. İkisine de acil diyoruz Türkçe'de ama onlarda biraz fark var. Olabildiğince çabuk hastayı ameliyat etmemiz gereken durumlarda bir gün bile kalması sıkıntılı olabiliyor. Sağlık nedenlerinin yanı sıra organizasyon olarak da tabii ki yarın saat 8 hastası 3 saat sürecek bir ameliyatın kalacağı sabah 8'de 7.30'da belli olursa oraya derhal yeni bir hastayı replase etme şansımız çok fazla yok. Çok değerli bir zaman ve mekan 3 saatliğine boş kalıyor. Hastaya biz seni 6 saat sonra ya da yarın ameliyat edecek dediğimiz zaman bizim ülkemizde onlar çoklukla hallediliyor ama mesela Almanya'da, dış ülkelerde öyle hemen ertesi güne ertelenmesi gibi olurlar. Çünkü biz daha flexible bir toplumuz. Yani Rahat. değişikliklere çok daha uyum sağlayabilen bir toplumuz. Yani yarın da ameliyathane programımız dolu gözüküyor ama bugünden kalan hastayı yarın ameliyat etmeye evet orada bir şey yaratabiliyoruz biz. Bunu ben biliyorum, Almanlar yaratamıyor. Gerçekten de aradaki fark bu. Bunu sağlayabiliyoruz ama yine de tabii bugün ameliyatın kalması, yarın da yapamazsak 3 gün sonra yapmak zorunda kalacak olursak ya da mesela daha önce konuşulmamış olan o kardiyolojik çözümü sağlamak için daha da arttırılacak olursa bu hastanın sağlığı bakımından, yani ameliyat olmasını gerektiren sorunun çözümünü geciktirmek bakımından da sıkıntı yaratabiliyor.